Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan figürlü battaniye yapımı part 7 ile devam ediyoruz. Bu bölümde kuş, kuzu ve de kurbağa figürlerinin yapımını anlatacağım size. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Kuşun yapımıyla başlayalım arkadaşlar. Bunun için sihirli halka yapacağız. Sihirli halkamızın içerisine de 12 adet ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın hemen şu şekilde bir ipinizi bakın şu şekilde getirin. Ardından bakın tığınızı ipinizin şu şekilde içinden geçirin. Bir hafif çevirip arkadaşlar bir daha üzerine dolayın. Şimdi sihirli halkanıza girin, bir adet ilmek alın. Bakın tığımızın üzerinde 3 adet ilmek oluştu. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek bakın bu şekilde başlangıçta bir ikili trabzan elde edebilirsiniz. Hemen arkadaşlar 11 adet daha ikili trabzan yaparak devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar 12 adet ikili trabzan yaparak trabzanlarımızı tamamladık. Hemen şu şekilde çekerek sihirli halkanızı iyice daraltın. Bakın ilk yapmış olduğumuz bizim ikili trabzanın şu şekilde tepe noktasına tığınıza herhangi bir ip dolamadan girin. Bir adet ilmek alın ve aldığınız ipi tığınızda bekleyen ipten kaydırarak bakın sırayı bu şekilde birleştirin. Şimdi arkadaşlar bakın bu kuşumuzun başını oluşturacak. Hemen 15 adet zincir çekelim. Şöyle biraz sık oldu arkadaşlar. Yeniden çekeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi arkadaşlar bu 15 zincirin bakın sonuncusunu atlayın bir öncekine. Yani 14. zincirinizin herhangi bir ip almadan ipinin içerisine bakın şöyle tersten girin. Arkadaşlar bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün motiflerde aynı şeyi yaptığımız için burada söylemedim. Bakın zincirimizin düz yüzeyi, zincirimizin şurası ters yüzeyi. Bu ters yüzeylerde bulunan bakın şurada tek başına olan ipler var. Şimdi biz sık iğnelerimizi bakın bu ters iplere batarak yapacağız. Şimdi ne dedik? 15 adet zincir çektik. Son yani baştan saydığımız zaman en baştaki ilmeğimizi atlıyoruz, zincirimizi atlıyoruz. Hemen ikinci zincirin bakın şöyle tersini çevirin. Hemen arkasında duran şu tek başına duran ipin içine girip bir adet ilmek alarak sık iğnenizi yapın. Hemen bir sonrakine geçin arkadaşlar. Yine aynı şekilde sık iğnenizi yapın. Şimdi bu şekilde arkadaşlar tek tek göstermeyeceğim sizlere. Çünkü bu 15 zincir çektik. Toplamda en baştaki yani son çektiğimiz zinciri yükselti için kullandık. Toplamda şuraya kadar gelene kadar 14 adet sık iğne yapalım geri gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar 15 adet zincirimizin üzerine toplamda 14 adet sık iğnelerimizi yaptık, tamamladık. Şimdi bakın kuşumuzun başını oluşturan parçaya geleceğiz arkadaşlar. Bakın şurası benim zincir çektiğim nokta. Ondan sonraki boşluk, burası arkadaşlar bakın buraya batmıyorsunuz. Ondan sonrakine yani bakın zincir çektiğimiz boşluktan sonraki ikinci boşluğa. Şimdi buraya bir giriş yapacağız ama bakın arkadaşlar boşluğa komple değil. Şöyle bir çevirdiğiniz zaman bakın şurada başak desenli zincirimiz var. Bunun sadece arka kanadına girip bir adet ilmek alıyorsunuz. Ardından aldığınız ilmeği tığınızda bekleyen ilmeğinizden kaydırıyorsunuz. Ardından bakın bu zincirlik yani 15 zincirden oluşan 14 adet sık iğne yaptığımız parçaya geri döneceğiz. Dolayısıyla bakın şöyle örgünüzü yeniden bir çevirin. Şimdi arkadaşlar çevirdikten sonra bakın ilk boşluğu atlıyoruz. İkinci boşluğa pardon arkadaşlar. Birinci ve ikinci boşluğu atlıyoruz. Ardından üçüncü boşluğa 6 tane ikili trabzan yapacağız. Bakın 2 boşluk atladık. Hemen üçüncüye geçelim. Bu arada arkadaşlar bakın az önce sadece arka kanada tığımı geçirmiştim. Bakın şimdi komple geçiyorum. Hemen bakın buraya 6 tane ikili trabzanımızı seri bir şekilde yapalım. Bakın 2, 3, 4,
5 ve 6. Şimdi bakın 6 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ardından bakın 2 tane sık iğnenin tepe boşluğunu atlıyoruz. Üçüncüye girip bir adet sık iğne yapıyoruz. Ardından arkadaşlar bu boşluktan sonraki iki boşluğa da yine sık iğne yapıyoruz. Yani takip eden iki boşluğa da sık iğnemizi yaptık. Toplamda bakın 3 adet sık iğne yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bakın örgünüzü tekrar herhangi bir zincir çekmeden çevirin. Ardından bakın 6 tane ikili trabzan yapmıştık burayı hatırlarsanız. Bu bölümü atlayıp direkt bu trabzana geçeceğiz arkadaşlar. Bakın bu 6 tane ikili trabzanın her birinin tepe boşluğuna 2 adet ikili trabzan yapacağız. Yine bakın hemen tığımızın üzerine ip aldık. Önümüzdeki sık iğneleri atlayıp direkt bakın şurada ikili trabzanımın tepe boşluğu var. Bakın hemen oraya atlıyorum. Ve ilkine 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından arkadaşlar diğer geriye benim 5 adet ikili trabzanım kaldı. Diğer 5 adedin de tepe noktasına ikili trabzanlarınızı yapıp geri gelin. İkili trabzanlarımızı yaptık. Tekrar başa geldik. Bakın burada yavaş yavaş artık kuşun formu çıkmaya başladı. Şimdi bakın arkadaşlar kuşun başına devam edeceğiz. Başının çevresine komple bir sıra kaydırma yapacağız. Yalnız arkadaşlar bakın az önceki gibi buraya ilk kaydırmayı nasıl yapmıştık? Bakın şurada görünen bakın şu zincirlerin şu arka kanatlarından ilmek almak suretiyle kaydırmamızı yapmıştık. Yine aynı şekilde yapacağız. Ancak arkadaşlar bakın benim ilk ilmeğim, bakın ilk zincirim bu. Burayı atlıyorum. İkinciden başlayacağım. Bakın hemen yapalım, devam edelim. Bakın birinciyi atladım. Hemen ikincinin arka kanadına giriyorum, kaydırmamı yapıyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum, kaydırmamı yapıyorum. Bakın bu şekilde her zincire bir defa girerek kaydırmamızı yapalım arkadaşlar. Bakın kuşun başının etrafını komple tamamlamak üzereyiz. Hatta artık galiba son iki kaydırmaya geldik. Hemen onu da tamamlayalım. Ardından bakın devam edeceğiz. Şimdi bakın kuşumuzun başını komple bir tur, çevresinde komple bir tur kaydırmamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar kuyruk bölümüne geçeceğiz. Şimdi kuyruğa gelince bakın kuyruktaki benim ilk sık iğnem bakın şurası. Bunu bakın şöyle bir ben de rahat göreyim. Bakın şurası. Bunu atlayacağım. İkinciye batacağım hemen ve kaydırma yapacağım. Bakın hemen şöyle bir emin olayım arkadaşlar. Evet bakın. Burayı atlıyorum. Hemen ikinciye giriyorum. Bir adet çok sıkı olmayan normal sıkılıkla bir kaydırma yapıyorum. Hemen sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın sonraki bu. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine geçip bakın kaydırmamı yine yapıyorum. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın sıradaki bu. Bunu atlayıp bir sonrakine batıp ilmek alıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Hemen dördüncü ve son bu şekilde olan kaydırmamızı yapalım. Bakın sıradaki şu. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum ve yine kaydırmamı yapıyorum. Bu biraz gevşek oldu arkadaşlar. Bunu bir tık evet biraz şöyle bir ipimi sıkmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar kuşumuzun vücudunun şekli artık oluştu. Şimdi bakın kuyruğa devam edeceğiz. Kuyrukta son iki boşluğa gelene kadar son iki boşluk hariç her boşluğa bir kere girip kaydırmanızı yapın. Yine kaydırmalara devam ediyoruz. Ama sadece son iki boşluğa yapmayacağız. Oraya gelince bir duralım arkadaşlar. Bakın kaç tane kaldı? Evet, bir tane daha yaparsak sondan bir önceki boşluğa gelmiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar 2 adet benim sık iğnemin boşluğu kaldı. Hemen
İlkine bakın tığımın üzerine ip aldım ve hemen ilkine batarak bir adet tekli trabzan yaptım. Ardından bakın tığımın üzerine yeniden ip aldım. Bir sonrakine ve sonuncuya dolayısıyla batarak bakın. Bu arada arkadaşlar hep söylüyorum, yine söyleyeyim. Bakın lütfen ipinizi aldıktan sonra şöyle sıkı sıkı tutmayın. Tığınızda en başta olan ipiniz normal sıkılıkta olsun ama trabzanlara yahut sık iğnelere yahut sihirli halkalara girip aldığınız ipinizi muhakkak bir miktar şu şekilde esnetin. Ardından bakın ikili trabzanınızı yapın. Bakın arkadaşlar hemen bir adet zincirimizi çekelim ve ipimizi keselim. Evet arkadaşlar bakın kuşumuz artık yavaş yavaş ilk formu çıktı ortaya. Şimdi arkadaşlar kanadına başlayalım. Evet, kanat ile devam edelim arkadaşlar. Bunun için bakın hemen bir şöyle şu şekilde bir sihirli halka yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın bir miktar büyük alayım şurayı. Evet bakın sihirli halkamızı yapacağız. Şimdi bakın tığınızı şu şekilde getirin. Şöyle bir çevirip üzerine bir ip alın. Ardından bakın halkanızın içerisine batarak bir adet ilmek alın. Bakın tığınızın üzerinde oluşan 3 ilmeği önce ilk 2'yi sonra 2'yi çekerek ikili trabzan yapın. Şimdi arkadaşlar bu trabzandan ikili trabzandan 3 adet daha yapıyoruz. Toplamda 4 adet ikili trabzanımız olacak. Bakın bu ikinciydi. Hemen üçüncüyü yapalım ve dördüncüyü de yapalım. Şimdi bakın 4 adet ikili trabzan yaptık. Şimdi üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 adet. Bakın yalnız tığımıza ipi 2 kere dolayarak yapacağız. Yani büyükçe bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın 2 kere doladım. Hemen batıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte. Şöyle olmadı burası. Ve son 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın bir adet üçlü trabzan yaptım. Şimdi aynısından bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın ilk 2 ilmek birlikte, sonraki 2 birlikte, sonraki 2 yine birlikte olarak üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar bir adet pıtırcık yapacağız. Bu son yaptığımız üçlü trabzanın üzerine bakın hemen 1, 2, 3 adet zincirinizi çekin. Pıtırcık nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şurada görünen şu zincirin, hatta biraz gevşek bırakmışım burayı ama bakın şu zincirin içerisine girin, devam ettirin. Bakın hemen ilerisinde bir adet daha ip var. Bu ikisinin içerisinden geçin. Ardından bir adet ilmek alın ve tığınızda bekleyen ipten kaydırın. Bakın bu şekilde pıtırcığınızı yapın. Ardından arkadaşlar bu defa yine 2 kere dolayarak 2 tane daha üçlü trabzan yapacağız. Bakın hemen 2 kere doladık ve 2 tane daha üçlü trabzan yapalım. Bakın bir tane daha yapalım ve üçlü trabzanlarımızı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar ardından 4 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Şimdi sihirli halkamızı iyice sıkalım arkadaşlar. Hemen başlangıçtaki ikili trabzanımızın şu şekilde bakın tepe boşluğuna girerek bir adet ilmek alalım buradan. Tığımızda bekleyen ipten kaydırarak bakın halkamızı birleştirelim. Ardından hemen bir zincir çekerek, yalnız bir miktar ipinizi uzun tutun. Çünkü kuşumuza dikeceğiz arkadaşlar. Ardından bakın ipinizi kesin. Bu çekmiş olduğunuz zinciri de şöyle güzelce bir sıkın arkadaşlar. Şimdi bakın. Kanadın bu şöyle burayı bir pıtırcık yapmıştık hatırlarsanız. Burası şöyle, bakın burası kuşun kafası, burası kuyruğu. Bu yapmış olduğumuz kanadı arkadaşlar bakın tam şu şekilde gelecek şekilde dikeceksiniz. Bu pıtırcık yukarıya bakacak. Şurada bakın bizim bir boşluğumuz var. Şurada göstereyim size. Bakın şu boşluğu şöyle hafif kapatacak şekilde bu parçayı kuşunuza dikip
geri gelin arkadaşlar. Bakın şu şekilde olacak. Ardından kuşumuzun gagasını yapacağız. Arkadaşlar bu videolar yapılırken parça parça çekilip daha sonra birleştiriliyor. Şimdi ben de gaga yaptığım videonun birleştirme esnasında sesinde bir yankılanma olduğunu fark ettim. Niyeyse videoda sesim çok yankılı çıkmış. Dolayısıyla bakın Gaga'nın yapımı da çok basit olduğu için şöyle bir motif üzerinden göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bakın, öncelikle ipimi 2 kat kullandım. Çünkü Gaga'nın tok durmasını istiyorum. Çünkü arkadaşlar Gaga'da sadece 2 adet zincir var. Başka hiçbir şey yok. Bakın 2 kat ip ve hemen bir adet bakın şu şekilde zincir oluşturuyorum. Bakın tığımı çıkardım zincirden. Ardından Gaga'yı yapacağınız noktaya, bakın şöyle Gaga'yı yapacağınız noktaya tığınızı geçireceksiniz. İpinizi bakın buradan, ilmeğinizi buradan çekeceksiniz. Ardından üzerine 2 adet zincir çekip ipinizi keseceksiniz arkadaşlar. Bir miktar uzun tutup ipinizi kesin. Kestikten sonra da şu ipi gizlerken şöyle biraz üçgen formunu bozmayın Gaga'nın. Bu şekilde ipinizi gizleyin arkadaşlar. Bütün Gaga'nın esprisi bu kadar. Kuzu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bu bölümü bu yaptığım kadarıyla size bir anlatacağım. Çünkü dediğim gibi hayvan figürleri artık hep kendine tekrar edip duruyor. Bu tür durumlarda çok vaktinizi almamak için yaptığımı bir özet geçeceğim size. Şimdi arkadaşlar bakın, sihirli halka yaptım. Ardından sihirli halkanın içerisine 15 adet ikili trabzan yaptım. Sıra sonunda 15. ikili trabzandan sonra ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasına girip bir ilmek alıp tığımdaki ipten kaydırdım. Sırayı bu şekilde bitirdim. Ardından arkadaşlar bakın 3 zincirle yukarı çıktım ve bunu bir adet ikili trabzan olarak kabul ettim. Aynı boşluğa yeniden girip bir adet ikili trabzan yaptım. Yani aynı boşluğun içerisine 3 zincirimle birlikte toplamda 2 adet ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi sonraki gelen her boşluğa arkadaşlar 2 adet ikili trabzan yapıp sıranın sonunda bakın 30 adet ikili trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi hemen bu sıradan itibaren birlikte yapmaya devam edelim. Bakın hemen bu 3 adet zincirin şu şekilde tepe boşluğuna giriyorum ve bir adet ilmek alıyorum. Tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın bu şekilde sırayı da birleştirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın 2 adet zincir çekiyorum. Ve bakın şu kaydırma yapmış olduğum yere bakın tığımın üzerine önce bir adet ilmek alıyorum. Son kaydırma yapmış olduğum yere yeniden giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Bakın tığımın üzerinde 3 adet ilmek var. İlk 2 ilmeğini çekip sonra kalan ilmekleri tığımda bekletiyorum. Yeniden tığımın üzerine ip alıyorum arkadaşlar. Bakın bir sonraki ikili trabzanların tepe boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği çekiyorum. Kalanını tığımda bekletiyorum. Bakın 3 adet ilmek oldu. Hemen yeniden tığımın üzerine ip alıyorum ve sıradaki ikili trabzanın tepe boşluğuna giriyorum. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte çektim. Şimdi tığımın üzerinde 4 adet ilmek oluştu. Şimdi bu defa hepsini bir çekiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereyim size. Şimdi ardından 2 adet zincir çekin ve bakın son ikili trabzan yaptığınız boşluğa girin. Bir adet ilmek alın ve tığınızda bekleyen ipinizden kaydırın. Bakın şu şekilde. Şeklimiz bu oldu. Şimdi ardından bakın bir yana geçiyoruz. Bir adet kaydırma yapıyoruz. Ardından bakın 2 adet zincir çekin. Burada yaptığınız işlemi tekrarlayacaksınız. Hemen tığınızın üzerine bir adet ilmek alın ve kaydırma yapmış olduğunuz boşluğa girin ve bir adet ilmek alın. Tığınızdaki 3 adet ilmeğin ilk ikisini çekin, geri kalanları bekletin. Hemen yeniden tığınızın üzerine ip alın. Bakın bir sonrakine geçin, ilmek alın ve ilk 2 ilmeği çekin. Bu defa 3 ilmek oldu arkadaşlar. Bu 3 ilmeği bekletin. Tekrar tığınızın üzerine ip alın. Bir sonrakine geçin arkadaşlar. Buradan da bir adet
ilmek alın. Bu defa bakın ilk 2 ilmeği birlikte çekin. Geri kalan 4 ilmeği şu şekilde tek seferde çekerek kapatın. Ardından bakın 2 adet zincir çekin. Son ikili trabzan yapmış olduğunuz yere yeniden girin. 1 adet ilmek alın. Bakın tığımın üzerinde 2 ilmek var. Tığınızdaki ipten kaydırın. Yeniden bir sonraki ikili trabzanın tepe boşluğuna geçip bakın 1 adet kaydırma yapın. Ardından 2 zincir. Bakın bu şekilde kendini tekrarlayıp duracak. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu sırayı tamamlayıp bu parçayı bitirdim. Şimdi bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bu şeklimizi yapmışız. Bakın arkadaşlar en son 2 zincirimizi çekip aynı boşluğa girip 1 adet kaydırma yapıyorduk hatırlarsanız. Kaydırmanızı yaptıktan sonra bir tane zincir çekin, ipinizi kesin, koparın ve sıkıştırın arkadaşlar. Bu ipi sadece gizleyebileceğiniz kadar bırakmanız yeterli. Şimdi hemen kuzunun yapımına geçelim arkadaşlar. Bunun için yine bir sihirli halka yapalım. Bakın hemen sihirli halkamızı yaptık. Şimdi 2 zincirle başlamamız gerekiyor. Bakın 1 adet zincir çektim. Hemen 1 adet daha çekiyorum ve bu zincir sayımı 2'ye çıkarmış oluyorum. Şimdi bakın 3 adet tekli trabzan yapacağız sırasıyla. Bakın hemen birinciyi yapalım. 1, 2, 3. Bakın 3 adet tekli trabzanımızı yaptık. Ardından şöyle bir miktar şurayı daraltayım arkadaşlar. Ardından bakın tığımın üzerine ip alıyorum. Bu defa ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 adet. Bakın birinciyi yaptım. Bu da benim ikinci ikili trabzanım. Şimdi arkadaşlar 3 adet üçlü trabzan yapacağız ama küçük üçlü trabzan yapacağız. Yani tığımızın üzerine bir defa ilmek almak suretiyle üçlü trabzan yapacağız. Bakın sihirli halkama girip ilmeğimi aldım. İlk önce birinci ilmeği tek başına çektim. Sonra sıradaki 2 ilmeği çektim. Son olarak son 2 ilmeği çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar toplamda 3 adet üçlü trabzan yapacağımız için bunu 2 kere daha tekrarlayalım. Bakın son üçlü trabzanımı da yaptım. Evet, üçlü trabzanımızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın tığınızın üzerine ip alın. Yeniden 2 adet ikili trabzan yapın. Bakın 1, 2. Ardından 3 adet yani başta yaptığımızı bu defa tersten gidiyoruz arkadaşlar. Bu defa da 3 adet tekli trabzan yapalım. 1, 2 ve 3. Şimdi sihirli halkamızı güzelce daraltalım arkadaşlar. Başlangıçtaki zincirimize girelim, tepe noktasına girelim arkadaşlar bu zincirin. 1 adet ilmek alalım buradan. Tığımızda bekleyen ipten kaydıralım. Bakın bizim kaydırma yaptığımız nokta burası. Şimdi 1 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı yere az önce kaydırma yapmış olduğumuz aynı yere bakın 1 adet sık iğne yapıyorum. Aynı yere 1 adet sık iğne yaptım. Şimdi sırasıyla 4 adet daha sık iğne yapacağım. Bakın bu benim birinci sık iğnem. Hemen bir sonrakine geçeyim arkadaşlar. Bakın bu ikinci sık iğne. 3 ve de 4. 4 adet sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın son 4 boşluğum kalana kadar bu defa her boşluğa ikişer tane sık iğne yapacağım. Şimdi bakın hemen birinciye girdim ve birinciye tekrar girip 2 adet sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın buraya da 2 adet sık iğne yapıyorum.
Hemen bir sonrakine geçeceğim. Bakın buraya da 2 adet sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın buna da yine 2 adet sık iğnemi yaptım. Hemen birkaç tane kaldığını sayalım arkadaşlar. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, hemen bir tane daha 2 adet sık iğne yapıyorum bir sonraki boşluğa. Şimdi son 4 boşluğumuz kaldı. Şimdi bu boşluklara birer adet sık iğne yapıyorum. Bakın bir sonrakine geçtim 2, bir sonrakine geçtim 3 ve bakın sonuncu boşluğa giriyorum. Bu da benim sonuncu sık iğnem. Şu sihirli halkayı biraz daraltayım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın sıradaki, daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Sıranın başındaki boşluğa giriyorum. Sırayı birleştireceğim arkadaşlar. Ardından bakın kaydırarak sıramı birleştiriyorum. Ardından arkadaşlar bakın 5 tane daha kaydırma yapacağız. Bakın hemen bir sonrakine girdim. 1, 2, 3, 4 ve baştakiyle birlikte 5 oldu arkadaşlar. Toplam 5 tane kaydırma yapacaktık. Şimdi arkadaşlar bakın 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. Şimdi birinci zinciri atlayıp ikinci zincirin içerisine giriyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından tığımın üzerine ip alıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir adet tekli trabzan yapıyorum. Ve yine tığımın üzerine ip alıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yeniden bir adet tekli trabzan yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın ilk zincirimizi yapmış olduğumuz boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve buraya bir kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın kulağımızı yaptık. Bir kulağımızı yaptık. Şimdi 2 adet kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bakın sıradaki boşluğa girdim. Kaydırdım. Bir sonrakine girdim. Yeniden kaydırdım. Şimdi 3 adet zincir çekiyoruz. Ve bakın aynı boşluğa, son kaydırma yapmış olduğum boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Yine arkadaşlar bakın bir sonraki boşluğa geçtim hemen. Bir adet kaydırma yaptım. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tığımı geçirip yeniden kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde bakın bu şekillerden 2 adet yaptık. Bunu toplamda 6 adet yapıp geri gelelim. Bakın arkadaşlar kuzunun birinci kulağından sonra toplamda hani şu kıvırcık görüntüyü verebilmek için toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa dediğimiz gibi işlemimizi tekrarladık. Şimdi arkadaşlar bakın hemen bir sonraki ilmeğe geçin. Bir adet kaydırma yapın. Ardından bakın yeniden bir sonraki ilmeğe geçin. Yine kaydırma yapın. Şimdi arkadaşlar bakın burada kulağın daha doğrusu diğer kulağı yapacağız. Bunun için burada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Hemen bakın 1, 2, 3, 4 adet zincirinizi çekin. Birinci zinciri atlayıp ikinci zincire girin. Şöyle ikinci zincire girelim ve bir adet sık iğne yapalım. Ardından tığınızın üzerine bir adet ip alın. Dolayın ipi bir kere. Bir sonraki zincirin içerisine girin. Buraya bir adet tekli trabzan yapın. Yeniden tığınızın üzerine ip alın ve sonuncu zincirinize girin. Yine bir adet tekli trabzan yapın. Şimdi ardından arkadaşlar bakın 4 adet zincirimi çekmiş olduğum boşluk, yani son yapmış olduğum kaydırmayı boşluğundan bahsediyorum. Hemen aynı boşluğa girin, bir adet ip alın ve kaydırmanızı yapın. Şimdi arkadaşlar bakın
Çene altı bölgesine kadar kaydırmaya devam edeceğim. Bu da tahmini olarak 4 adet kaydırmaya denk geliyor. Bakın hemen 4 adet kaydırma yapın. İpinizi çok kasmadan. Bakın 2, 3, 4. Yok arkadaşlar, bir tane daha yapın. 5 olsun. Şöyle 5. kaydırmamızı da yapalım. Tam çene altında bitsin. Evet. 5. kaydırmamızı da yaptık. Hemen bir adet zincirinizi çekin arkadaşlar, sökülmemesi adına. Ve ipinizi uzun tutun arkadaşlar. Çünkü bakın kuzunun başını, şu sihirli halkamı da iyice daraltayım. Bakın kuzunun başını şu en son ipimin bittiği nokta yukarıya gelecek şekilde, daha doğrusu altta kalacak şekilde kuzunun başını şu şekilde dikeceğiz. Dikmeyi göstermeyeceğim arkadaşlar size. Çünkü çok basit bir dikme tekniği var. Sadece vaktinizi almak istemiyorum bunu göstererek. Şimdi burayı iyice sıktık. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar. Bu benim birinci sıra ikili trabzanım. Bu da benim ikinci sıra ikili trabzanım. Kuzunun başını yerleştirdiğiniz zaman bakın tam böyle ikinci sıradaki ikili trabzanın çenesi, kuzunun çenesi, ikinci sıradaki ikili trabzanın ortalama şu şekilde ortalarında bitecek şekilde kuzunuzun başını dikebilirsiniz. Dikme tekniği de çok basit. Ben yine de bir göstereyim size. Çok kısa bir şekilde. Yani hiçbir komplike durum yok. Onun için uzun uzun göstermek istemiyorum ama bir saniye arkadaşlar. Bu ipi geçirmek maalesef çok zor. Şöyle hemen bir geçireyim şurada. Gösterebildiğim kadar size bir göstereyim ama maalesef ipimin azizliğine uğruyorum. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Terse düze dikkat edin arkadaşlar. Bakın sihirli halkamın ipin olduğu taraf ters taraf. Bunun da tersine düzüne dikkat edin. Bakın burası ters, burası düz. Düz yüzeyler birbirinin üzerine denk gelsin. Bakın çeneyi yerleştirdim. Tam böyle ortaya gelecek şekilde. Direkt batçık yapacağım arkadaşlar. Başka hiçbir özelliği yok. Bakın direkt batçık yaparak dikeceğim. Onun için size böyle uzun uzun göstermek istemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar dikin. Bakın şuradan da dikin. Bu taraftan da dikin. Ardından kuzumuzun son halini paylaşalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Kuzunun bakın gözlerini düğüm tekniğiyle yaptım. Bunu tekrar göstermeyeceğim sizlere. Çünkü aynı şeyi tekrarlayıp duruyoruz. Bunun için part 1'deki kedi yahut ahtapot figürlerimizin gözlerinin yapılışına bakarak bu düğüm tekniğini kullanabilirsiniz. Şimdi bakın kulaklardan birini de yaptım. Hemen diğer kulağı bakın şu şekilde birlikte yapalım sizinle. Şimdi bakın önce ipimi 2 kat yapıyorum ve ucunu düğümlüyorum. Şimdi arkadaşlar ipin düğümü biraz geriden başlasın diye, çünkü ben hani burada bir düğümü rahat gizleyemeyebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle biraz geriden ipimi geçirdim ki düğüm biraz arka tarafta kalsın diye. Örneğinizin bakın arkasının ne şekilde olduğu önemli değil arkadaşlar. Biraz kargacık burgacık görünüyor, farkındayım. Ama bakın bunları bu şekilde bakın motiflere diktiğimiz zaman zaten hiçbir şekilde görünmeyecek. Dolayısıyla hani arkasının bu kirliliği sizi rahatsız etmesin. Şimdi bakın arkadaşlar. Kuzunun bakın şöyle kulağının etrafında şöyle bir zincirden oluşan bir çeper var. Bakın hemen bunun içerisine gel git yaparak kulağımızı yapacağız. Kulağımızın daha doğrusu detaylarını yapacağız. Bakın arkadaşlar şu noktadan iğnemi çıkardım. Ardından bakın yukarıdaki şöyle zincire gelmeden bir noktadan iğnemi geçiriyorum tekrar. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle biraz bu defa bakın
direkt şuradan değil de bunun biraz bir tık böyle yanından çıkacağım. Ardından bakın yine aynı yukarıda girdiğim noktaya yeniden gireceğim. Kulak bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen yine şöyle arkada bir yere ipimi biraz yürüteyim. Bir düğüm atıp ipimi keseceğim. Şöyle tabii kasmayın, kulak kasılmasın. Bir bakayım arkadaşlar. Evet, şunu ben örgüyle, pardon, örgü diyorum şeyle, motife, kuzuyu dikerken şöyle arkaya iterek gizleyebileceğim kadar bir gevşeklik bırakıyorum. Bakın hemen şuraya bir düğüm atalım. Evet, yine kestik. Şimdi arkadaşlar bakın hemen kuzunun ağız ve burun detaylarına geçeceğim. Bunun için isterseniz ipinizi tek katta yapabilirsiniz, iki katta yapabilirsiniz. Ama küçük bir ağız burun yapacağımız için arkadaşlar bakın şöyle tek kat yapmamız sanki daha sağlıklı gibi geliyor bana. Şimdi bakın arkadaşlar, burnu şu sihirli halkanın olduğu bölgeye yapacağız. Bakın şöyle şuraya yapacağız. Ağzı da bakın şöyle bir noktaya yapmak uygundur bence tam altına. Bakın şöyle bir noktadan iğnenizi çıkarın. Küçücük bir ağız yapacağız arkadaşlar. Bakın hemen şöyle azıcık bir mesafe bırakıp şöyle yandan iğnenizi sokmanız yeterli. Bakın aynı noktaya geri döneceğim. Ya da şöyle aynı nokta belki bizi biraz tersten bakınca zorlayabilir. Bakın şöyle ilerisinden çıkacağım. Bu defa da bu tarafa doğru bir ağız yapacağım arkadaşlar. Bakın şuradan geçirin iğnenizi. Tekrar bakın şu orta noktaya geri dönün. Bunu tekrarlayalım arkadaşlar isterseniz. Şöyle biraz daha belirgin bir ağız yapalım. Şöyle bakın aynı noktadan çıkarmaya çalışayım. Bakın şöyle geri geleceğim. Yine bakın tersten şuraya gelmeye çalışacağım. Şurası herhalde. Evet. Dilerseniz ipinizi iki kat tutarak böyle iki kere gel git yerine tek gel git de yapabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın kuzumuzun ağzını yaptık. Şimdi bakın şu burun bölümüne, daha doğrusu burunla şu dudağın arasındaki bölüme şöyle bir çizgi yapalım. Bakın sihirli halkamın içerisinden geçtim. Şöyle aşağıya doğru bir hat yaptım. Bakın arkadaşlar yeniden bir sihirli halkanın içerisinden geçeceğim. Bu defa küçücük bir burun yapacağız. Bakın ağız gibi yana doğru yapacağız ama böyle bir tık daha küçük yapacağız. Bakın şöyle küçücük. Şöyle bakayım da mesafeye. Şöyle şu mesafe yeterli. Bakın hemen şuraya bir geçirelim ipimizi. Evet. Bakın aynı şekilde tersten getireceğim bu sefer ipimi. Şöyle biraz ileriden. Evet. Yine sihirli halkamın olduğu noktaya, boşluğuna geri döndüm. Bakın arkadaşlar kuzumuzun burnu ve ağzı bu şekilde. Evet, kuzu motifimizi de tamamladık. Şimdi ardından arkadaşlar bakın az önce yaptığımız gibi ipinizi şöyle biraz ileriye alın. Ardından bir düğüm atın ve bitirin. Şöyle bir miktar bırakıp kessek yeterli. Evet arkadaşlar bakın. Kuzunun ayaklarıyla devam edelim hemen arkadaşlar. Bakın bunun için 7 adet zincir çekeceğiz. Bakın bu benim kilit zincirim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 adet zincir çektik arkadaşlar. İlk zinciri atlayıp yani son çekmiş olduğum zinciri atlayıp
bir sonraki zincirin içerisine batıyorum, sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçip yine sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu 7 zincire son zincirimizi yükselti için kullandığımız için toplamda 6 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın 4, 5, yanlış saymadıysam 6, bir hemen sayacağım arkadaşlar. Bakalım bir 2, 3, 4, 5, evet 6 adet sık iğnemizi yapmışız. Şimdi arkadaşlar 9 adet zincir çekeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi yine son zinciri atlıyoruz ve 9 zincirin içerisine toplamda yine 8 adet sık iğnemizi bakın hemen yapıyoruz. Bu ikinci. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bu da 8. sık iğne. Şimdi arkadaşlar 10 adet zincir çekeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yine ilk zinciri atlayıp ikinci zincirin içerisine giriyoruz. Yalnız arkadaşlar bakın bu defa son zincirimize sık iğne yapmayacağız. Yani 10 zincir çektik. 8 adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen ikinciye geçelim. Üçüncüye geçelim. Şimdi arkadaşlar bu zincire toplamda 8 adet sık iğnemizi yapıp geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın 10 adet zincirime 8 adet sık iğne yaptım. Bakın şuradaki son zincirime sık iğne yapmadım. Şimdi bakın arkadaşlar 7 adet zincir çekin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu 7 zincirin içerisine 6 adet sık iğne yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. sık iğnem, 5. sık iğnem ve de 6. sık iğnem. Şimdi bakın arkadaşlar. Kuzunun ayakları şu şekilde bir form oldu. Şimdi bu sıraya bir miktar sık iğne yapacağız ki kuzumuza rahat dikebilelim. Bir de biraz böyle bir form verebilelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Hemen bakın sıradaki sık iğnenin içerisine girin, bir adet ilmek alın. Ardından bakın diğer bacağa geçiyorum. Diğer bacaktaki bakın şuradaki noktaya girin, bir adet ilmek alın. Ardından bu 3 ilmeği tek seferde toplayın. Şimdi bakın bir sonraki sıradaki 3 boşluğa sırasıyla birer adet sık iğne yapalım. Bakın bir, hemen bakın şu ortadaki zincirime de batıyorum. 10 adet zincirlik boşluğa arkadaşlar 8 adet sık iğne yapmıştım ya, hani sonuncuyu boş bırakmıştım. Bakın oraya da batıyorum. 2, bir tane de bakın şu bacağın ilkine batıyorum. Şöyle 3. Şimdi ardından yine bakın sıradakine giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Ardından bakın şu köşeye giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Ve bunları tek seferde toplayarak tamamlıyorum. Hemen bir adet zincir çekip bakın ipinizi bu şekilde kesebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Aslında keşke ipimizi bir miktar uzun kesseydik. En azından rahat dikerdik. Neyse çok önemli değil. Zaten aslında beyaza dikmek gibi bir niyetim vardı. Şimdi bakın arkadaşlar. Kuzunuza şu şekilde yerleştireceksiniz. Ardından bakın arkadan dikeceksiniz. Bakın şu şekilde olacak. Şöyle rahat gösterebiliyor muyum kamerayı? Evet. Bakın arkadaşlar. Son hali, dikişten sonraki son hali bu olacak. Şimdi arkadaşlar kurban motifine geçiyoruz. Yalnız kurban motifi diğer kedi motifinde yahut ahtapot motifinde yaptıklarımız gibi başlandığından bunu tekrar anlatmayacağım size. Pardon, yapmayacağım size. Sadece anlatacağım. Bakın arkadaşlar sihirli halkanızı yapın. Ardından sihirli halkanın içerisine toplamda 16 tane ikili trabzan yapın.
Ardından arkadaşlar bakın ikinci sıraya geçtiğinizde her sık iğnenin tepe noktasına ikişer defa girerek 16 tane olan ikili trabzan sayınızı 32'ye çıkarın. Ardından bakın arkadaşlar bir sıra daha gideceğiz. Yalnız bu sırada bir tek bir çift şeklinde gideceğimizden bu sıranın sonunda 48 adet ikili trabzan elde etmiş olacağız. Bakın ardından birleştirmenizi yaptıktan sonra bir adet zincir çekin. İpinizi kesin. Şimdi arkadaşlar bakın hemen gözün yapımını anlatayım size. Şimdi göz için arkadaşlar yine sihirli halka yapıyorsunuz ve sihirli halkanın içerisine 15 adet yine ikili trabzan yapıyorsunuz. Ardından birleştirmenizi yapıp bir adet zincir çekip kesiyorsunuz. Bakın bundan 2 adet yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın gözü şöyle şu şekilde hafif dışarı taşıyacak şekilde dikeceğiz. Şimdi bir de bakın arkadaşlar gözün ortasına şu şekilde yine siyah iple yapmış olduğumuz ve sihirli halkayla başlayıp içerisine 6 adet 6 adet tekli trabzan yapmak suretiyle elde ettiğimiz bakın şöyle bir şeklimiz var. Bunu da bakın arkadaşlar gözün şu şekilde ortasına dikeceğiz. Dediğim gibi sihirli halkanızı yapın ve sihirli halkanın içerisine 6 adet tekli trabzan yapıyorsunuz. Bakın bu da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir de yanak parçaları var. Bakın yanakları da şöyle yine bu şekilde dışarı taşmış şekilde dikeceğiz. Diktikten sonra göstereceğim arkadaşlar size. Çünkü ağzı birlikte yapacağız. Bakın yanak için yine sihirli halkanızı yapın. Ardından sihirli halkanın içerisine 10 adet ikili trabzanınızı yapın. Bakın bundan da yine bu şekilde 2 adet yapıyorsunuz. Bakın farkındaysanız arkadaşlar dikebilmek için hepsinin ipi kestikten sonra kesmeden önce ipini bir miktar bakın şu şekilde uzun bıraktım. Ardından ipimi kestim. Siz de bu şekilde yaparsanız sizin için kolaylık olur. Şimdi arkadaşlar ben bu parçaları birleştireceğim. Ardından birlikte kurbanın ağzını yapacağız. Arkadaşlar bakın kurbanın göz ve yanak parçalarını diktim. Bakın şekli bu. Şimdi hemen ağzı da birlikte yapalım. Ardından kurbanımızı tamamlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Yanağın bakın şurada ikili trabzanların tepe noktası var. Yanağın bir ucundan başlayıp bu ikili trabzanların tepe noktasını takip ederek diğer ucunda bitireceğiz. Bakın hemen ilk boşluğa şu şekilde bir tığınızı geçirin. Ardından bakın bir ilmek alın. Alttaki ipinizi çok kısa tutmayın arkadaşlar. Sökülmesin. Bakın hemen bir sonraki boşluğa gidiyorum. Şöyle bir çevireyim şunu. Bakın bir sonraki boşluğa geçtim. Bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Düzgün gelmedi arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Hemen bakın bir sonrakine geçiyorum. Bu arada arkadaşlar bakın ipimi de şöyle bir tur yumağıma bağlı olan ipin etrafında çeviriyorum. Bu şekilde bunu da bir güçlendirmiş olacağım. Sökülmesini engellemiş olacağım. Bakın hemen bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bakın hemen çok sıkmayın arkadaşlar. Kasma yapmasın. Bakın hemen bir sonrakine geçeceğim. Yine ipimi şöyle bir çevireyim arkadaşlar. Kısa ipimi çeviriyorum bu arada arkadaşlar. Bakın ipimin etrafında şöyle bir tur çeviriyorum. Bakın bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ipimden kaydırdım. Hemen bir sonrakine geçtim arkadaşlar. Bakın kısa ipimi yine bir tur çevirdim. Hemen hemen bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bakın bir sonrakine geçtim arkadaşlar. Artık bu kısa ipimi son bir kez çeviriyorum. Şöyle evet. Bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Bakın arkadaşlar bu şekilde hemen diğer yanağımıza kadar devam edelim birlikte. Bakın arkadaşlar hiçbir zorluğu yok. Sadece ilmek kaydırıyoruz. Bakın hemen tepe noktaları belli zaten arkadaşlar. Bakın ikili trabzanların boşlukları belli daha doğrusu. Bakın hemen buralardan girip ilmek kaydırarak kurbanın bakın ağzını bu şekilde tamamladık.
Bakın arkadaşlar bu şekilde. Hemen ardından bakın şöyle bir miktar aslında önce ilmeğimizi bir arkaya çekelim biz. Bakın şöyle yapalım. Şu ilmeğimizi buradan çekelim. İlmeğimiz arka tarafa geçsin. Bakın evet. Ardından arkadaşlar bir adet zincir çekin. Sökülmesin. Şöyle iyice sıkın. Bir miktar ipinizi gizleyebileceğiniz kadar. Bir miktar bırakın ardından kesin. Bakın hemen son halini şöyle bir paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın arkadaşlar kurbağamızın ağzı bu şekilde oldu. Şimdi ben vaktinizi almamak için ipi gizlemekle uğraşmayacağım. İpimi de gizleyeceğim. Ardından kare motifime dikeceğim.